Emoş. Heh. Günaydın. Günaydın. Biz gidiyoruz yine. Aynen gidiyorsun. Aynen. Diğerini aldın mı kamerayı? Aldım. İyi bari. Görüşmek üzere. Bay bay. Bugün Seongsu-dong tarafına gidiyoruz. Güne aslında sakin başladık ama içimde ayrı bir heyecan vardı. Çünkü burası son yıllarda Seul'de en çok konuşulan semtlerden biri haline geldi. Uzun zamandır görmek istediğim yerlerden biriydi. Hem daha modern bir havası var, hem de eski şehir dokusunu tamamen kaybetmemiş bir bölge gibi anlatılıyor. O yüzden bugünün nasıl geçeceğini ben de bayağı merak ediyordum. Seongsu-dong'un en bilinen tarafı şu, burası eski ayakkabı fabrikalarının, depoların ve üretim alanlarının zamanla kafe, galeri, butik mağaza ve konsept mekanlara dönüşmesiyle ünlenmiş bir yer. O yüzden buraya birçok kişi Seul'ün Brooklyn'i diyor. Bence bu benzetme biraz klişe gibi dursa da buraya gelince neden böyle söylendiğini anlıyorsunuz. Çünkü gerçekten hem ham, hem yaratıcı, hem de çok trend bir havası var. İlk durağımız burada çok popüler olan beton konseptli kafe. Daha dışarıdan görünce bile ne kadar meşhur olduğu anlaşılıyor. Kapının önünde sıra var. İlk bakınca insan biraz gözünün korkacağını düşünüyor ama açıkçası sıra sandığım kadar yavaş ilerlemedi. Ben böyle mekanları seviyorum. Özellikle hem mimarisi güçlü olup hem de gerçekten lezzetli şeyler sunan yerleri daha da çok seviyorum. Zaten içeri girer girmez gelen ekmek kokusu insanın aklını tamamen alıyor. Ben zaten açtım, bir de o koku gelince iş iyice zorlaştı. Bir anda her şey daha da güzel görünmeye başladı. Bazı yerlerde menüye bakıp hemen karar verirsiniz. Burada ise tam tersi oldu. Her şey o kadar iyi görünüyordu ki ne alacağımıza karar vermek bile biraz zaman aldı. Mekanın iç tasarımı da tam anlamıyla endüstriyel. Beton yüzeyler, geniş boşluklar, sade ama çok güçlü detaylar var. O yüzden içeride gezerken sanki sadece bir kafeye girmiş gibi değil de konsept olarak iyi düşünülmüş bir alana girmiş gibi hissediyorsunuz. Sonunda masaya oturup siparişler gelince neden bu kadar popüler olduğunu daha net anladım. Her şey gerçekten çok iyi görünüyordu. Sunum da güzel, ürünler de taze, genel his de çok başarılı. Özellikle domates çorbasını çok beğendim. Gerçekten beklediğimden daha iyiydi. Salt bread zaten meşhur olmayı hak ediyor. Kore'nin hamur işi konusunda neden bu kadar övüldüğünü burada bir kez daha anladım. Bazı yerlerde sadece bir ürün güzel olur, diğerleri ortalama kalır. Burada genel olarak her şeyin iyi olduğu hissi vardı. O yüzden bu ilk durak günü iyi başlatmış oldu. Kafeden çıktıktan sonra biraz mağaza gezelim dedik. Geçen sene ürünlerini alıp beğendiğimiz bir markaya uğramak istedik. Ama bu kez içeri giremedik. Çünkü içeride bir çekim vardı. Dışarıda bekleyen kalabalığı görünce zaten içeride önemli bir şey olduğu anlaşılıyordu. İnsanların bu soğuk havada saatlerce beklemesi beni gerçekten şaşırttı. Biraz ilerleyince beni gerçekten şaşırtan başka bir noktaya geldik. Adidas'ın kafesini görünce bir an durup tekrar baktım. Çünkü markaların burada sadece mağaza açmakla kalmayıp farklı konseptler üretmesi gerçekten dikkat çekici. Normalde spor markası deyince akla klasik mağaza gelir. Ama burada iş sadece ürün satmak değil gibi. Mekanların kendisi de deneyimin bir parçasına dönüşüyor. Chasing dreams through the night. Hearts racing, feel alive. All the thrills are surprise. Hayranlar hala dışarıdaydı. Nereye baksak bir hareket vardı. Bir yanda çekim bekleyen insanlar, bir yanda sadece gezmeye gelenler, bir yanda fotoğraf çekenler. Sonra merak ettiğimiz başka bir markaya daha uğradık. Burası dünyaca ünlü bir gözlük markası. Daha dışarıdan bakınca bile klasik bir mağaza gibi görünmüyor. Kapısından itibaren sanki sergi alanına giriyormuşsunuz gibi bir his veriyor. İçeri girdiğinizde de bu his daha da güçleniyor. İçerideki dev enstelasyon gerçekten çok etkileyiciydi. Her köşe ayrı bir fotoğraf alanı gibi hazırlanmış. Bazı yerlerde insan doğrudan ürüne bakar. Burada ise önce mekana bakıyorsunuz. Sonra detayları inceliyorsunuz. Sonra ürüne dönüyorsunuz. Yani alışveriş sırası bile değişiyor. Bence Seongsu'nun bu kadar popüler olmasının nedenlerinden biri de bu. İnsanlara sadece ürün değil, hikaye ve deneyim de satılıyor. Derken yine başka bir çekimin içine denk geldik.
Gerçekten bugün nereye gitsek bir şekilde bir çekime, bir kapatılmış alana ya da bekleyen kalabalığa denk geldik. Bazı yollar kapanmıştı, bazı yerlerde ekip araçları vardı, bazı noktalarda da ciddi bir yoğunluk oluşmuştu. Dışarı çıkar çıkmaz yine kalabalığın içine karıştık. Güvenlik görevlileri, ekipman taşıyan insanlar, bekleyen hayranlar, arabalar. Hangi sokağa baksak başka bir hareket vardı. Bir süre sonra bu durum biraz yorucu olmaya başladı. Çünkü plan yaptığınız yerlerin çoğunda ekstra bir durum çıkıyor. Gitmek istediğiniz bir mağazaya rahatça giremiyorsunuz. Bir sokaktan yürümek istiyorsunuz ama kalabalık yüzünden yavaşlıyorsunuz. Bir yandan da hava soğuk. Yani şehir size çok şey gösteriyor ama karşılığında biraz sabır da istiyor. Bir noktadan sonra nereye gitsek ya giriş sınırlıydı ya da bir bekleme hali vardı. Biz de kısa süre durup ne yapacağımızı düşünmek zorunda kaldık. Bugün şehir biraz kendi akışını bize dayatıyordu. Aslında böyle anlar tam blokların en gerçek kısımları oluyor. Çünkü dışarıdan bakınca her şey çok planlı ve sorunsuz görünür. Ama gerçek hayatta öyle olmuyor. Bazen bir yere gidiyorsunuz ve kapanmış oluyor. Bazen içeride çekim olduğu için giremiyorsunuz. Bazen çok kalabalık olduğu için vazgeçiyorsunuz. Bazen de sadece o an doğru hissettirmediği için rotayı Wake up early morning light, chasing dreams through the night. Hearts racing, feel alive. All the thrill it starts to rise. Step by step we're moving high. No looking back, we touch the sky. Possibilities in sight. We are stars that burn so bright. Chasing dreams, never slowing. Feel the fire, keep it glowing. Chasing dreams, hearts are soaring. We're awake forevermore. Through the highs, through the lows, we find strength nobody knows. In the dark we'll find our way. Nothing can take this away. Chasing dreams, never slowing. Feel the fire, keep it glowing. Chasing dreams. Açıkçası bir süre gerçekten olduğumuz yerde kalmışız. Nereye gitsek başka bir yoğunluk çıkıyordu. Bir yandan üşüyorduk, bir yandan da şimdi nereye geçsek diye düşünüyorduk. Böyle anlarda insanın enerjisi biraz düşüyor. Ama bir yandan da sonradan videoya bakınca o anların gerçekliği hoşuma gidiyor. Çünkü günü olduğu gibi gösteriyor. Her şey kusursuz ilerlemiyor ama zaten seyahati ilginç yapan şey de biraz bu. Gitmek istediğimiz her yerde çekim vardı. Bu da günün temposunu beklediğimizden daha farklı bir yere taşıdı. Ama bazen böyle durumlarda en iyi karar, planı biraz gevşetmek oluyor. Zorlamanın anlamı yok. Şehir o gün ne veriyorsa biraz onu yaşamak gerekiyor. Biz de sonunda dedik ki, en iyisi biraz sokakları dolaşmak. Nereye girebiliyorsak bakarız, nereye denk gelirsek onu keşfederiz. Zaten Seongsu biraz da böyle bir yer. Sadece hedef koyup gidilecek bir semt değil, yürüdükçe kendini açan bir yer gibi. Bazen en güzel keşifler tam da böyle plansız anlarda çıkıyor. Bir sokağa giriyorsun, hiç duymadığın ama çok şık görünen bir mağaza çıkıyor. Başka bir köşeyi dönüyorsun, bambaşka bir konsept mekan görüyorsun. O yüzden bu kısmı tamamen akışına bıraktık. Gördüğümüz her yere uğruyoruz, çünkü hepsinde ayrı markalar oluyor. İthal markalar hepsinde olmuyor. O yüzden burada alışveriş yaparken tek bir mağazaya girip çıkmak çok yeterli olmuyor. Özellikle kozmetik, bakım ve aksesuar tarafında bazı ürünler sadece belli yerlerde oluyor. Bir yandan da sadece alışveriş değil, semtin kendisini izlemek de çok keyifliydi. Sokakların genel düzeni, binaların tasarımı, vitrinler, insanların tarzı. Hepsi bir araya gelince burada yürümek bile ayrı bir aktivite gibi geliyor. Bazı yerlerde çok lüks bir hava var, bazı sokaklarda daha genç ve rahat bir enerji var. Ama genel olarak her şey estetik düşünülmüş gibi. Magic of the light, chasing rainbows in the sky.
Şu marka mükemmel, fiyatına göre çok iyi. Bir dudak büyüten ruju var, çok güzel. İşte bu. Rujları, kaş kalemi, allık ve kapatıcısını da aldım bu sefer. Onlar da çok güzel çıktı. Bazı ürünlere sadece bakmak için yaklaşmıştım ama sonra gerçekten alınabilir olduklarını görünce karar değiştirdim. Bir de burada ürünleri deneme deneyimi de çok keyifli oluyor. Mağazalar genelde ferah, tester alanları rahat, çalışanlar da baskı kurmadan yardımcı oluyor. O yüzden insan acele etmeden bakabiliyor. Türkiye'de fiyatından dolayı daha çok düşünerek alınabilecek ürünler, burada daha ulaşılabilir olunca insan biraz daha rahat hareket ediyor. Finding wonder in our sight. Bazı mağazaların içi de o kadar düzenli ve güzel ki uzun uzun gezmek istiyorsun. Bazıları ise tam tersi, o kadar karışık ki insan neye bakacağını şaşırıyor. Ne kadar karışık bir dükkan yapmışlar. Mağazalarda o kadar çeşit güzel kıyafet var ki fiyatları bayağı uygun. Kıyafet tarafında da gerçekten çok fazla seçenek vardı. Özellikle günlük giyilebilecek, sade ama iyi duran parçalar çok dikkatimi çekti. Bazı mağazalar küçücük görünüyor ama içine girince resmen başka bir dünyaya açılıyor. Bir rafta montlar, diğer tarafta trikolar, sonra aksesuarlar, sonra bambaşka bir stil. İnsan kısa sürede çıkacağını düşünüyor ama içeride beklediğinden çok daha fazla kalıyor. Wow! Bazen sadece bakmak bile yetiyor gerçekten. Çünkü bazı vitrinler ve bazı sunumlar çok iyi hazırlanmış. Her şeyin sadece satılması için değil, güzel görünmesi için de uğraşılmış gibi. Bu da gezerken modumu yükselten şeylerden biri oldu. New Balance farklı bir konsept yaptı. Chasing rainbows in the sky. Keep running high and high. Through the storms and through the night. Finding wonder in our sight. Geçen sene de buraya gelip bir şey yemiştik. Sahipleri çok güler yüzlü ve bir de Türk bir öğrenci çalışıyor. Türk biriyle Kore'de ilk defa çalışan olarak karşılaştım. Gerçekten çok samimi bir yerdi. Bazen bir mekanı akılda bırakan şey sadece kahvesi ya da tatlısı olmuyor. İnsanların yaklaşımı da çok fark ediyor. Burada da tam öyle bir his vardı. Kapıdan girince sıcak bir enerji alıyorsun. Zaten yeniden gelmemizin nedeni de biraz buydu. Bazı yerler sadece güzel oldukları için değil, sana iyi hissettirdikleri için de akılda kalıyor. Kafenin adı Le Alaska. Dizaynı çok otantik. İçerisi gerçekten çok karakterli bir yer. Abartılı değil ama kendine ait çok net bir havası var. Dışarıdaki kalabalık ve hareketten sonra burada biraz nefes almak iyi geldi. Bazen günün içinde böyle kısa sakin duraklar olması insanı toparlıyor. Bir süre oturup etrafa bakmak bile keyifliydi. Kore nasıl böyle her yeri kalabalık oluyor anlamıyorum. Kişisel bakımları öyle önemli ki çok güzel. Gerçekten sokakta yürürken bunu çok net hissediyorsun. İnsanlar çok özenli. Sadece özel bir yere gidiyormuş gibi değil, günlük hayatta bile bakımlılar. Saçlar, cilt, kıyafetler, makyaj, hepsi bir bütün gibi duruyor. Bu da şehrin genel görüntüsünü çok değiştiriyor bence. Kalabalık olsa bile rahatsız edici değil, daha çok canlı bir enerji veriyor. Bu da ben. Çok tatlılar, insanın yiyesini geliyor. Burada bazı şeyler gerçekten o kadar şirin ve estetik ki insan bakarken bile mutlu oluyor. Sadece ürün değil, sunumun kendisi de çok iyi. Bazen sırf görüntüsü için fotoğrafını çekmek istiyorsun. Tatlı, kozmetik, aksesuar fark etmiyor. Güzel sunum konusunda gerçekten çok iyiler. Yine farklı bir dizaynı olan dünyaca ünlü bir marka. Parfüm ve kozmetik markası. Bu tarz mağazalarda en sevdiğim şey, içeri girdiğin anda başka bir atmosfere geçmiş gibi hissettirmeleri. Bazıları daha minimal, bazıları daha sanatsal, bazıları ise daha deneysel oluyor. Burada da sadece ürün bakmıyorsun, biraz da mekanın yarattığı hissi izliyorsun. Seongsu'nun güçlü taraflarından biri kesinlikle bu. Ve en sevdiğim Kore markalarından birindeyim. Türkiye'nin 1/4 fiyatı olduğu için 7-8 adet fondöten aldım. Çok beğeniyorum. Bazı ürünlerde fiyat farkı gerçekten inanılmaz. Türkiye'de bir tane alırken bile düşündüğün şeyi burada daha rahat alabiliyorsun. O yüzden sevdiğim ve kullandığım ürünleri görünce biraz stok yapmak istedim açıkçası. Özellikle memnun kaldığım ürünlerde böyle fırsat bulunca değerlendirmek gerekiyor. Ben de bu kısımda biraz kendimi tutamadım. Every breath I take gives me strength, renews every stake. Laughing with friends, life
so bright, vibrant and energetic. Every moment feels right. Under the stars at night, I dream away, gathering energy for a new day. Vibrant and energetic, let's stay this way. Enjoy life together, come what may. Vibrant and energetic, every day new thrill. Life is full of moments, time runs still. Vibrant and energetic, there's power in my soul. Live every moment, life is a whole adventure goal. Vibrant and energetic, this is our story. Live in every moment in all its glory. Vibrant and energetic, let's stay this way. Enjoy life together, come what may. Benim en beğendiğim donut markası bu. Burayı ilk Japonya'da yemiştim ve hala aynı heyecanı veriyor. Daha vitrinden bakarken bile insanın canı çekiyor. Çeşit çok fazla olunca karar vermek daha da zorlaşıyor. Bazıları daha klasik, bazıları daha renkli, bazıları da tam fotoğraflık. Ama genel olarak ne seçersen seç mutlu oluyorsun. Lütfen kesinlikle deneyin. O kadar çeşit var ki hepsi mükemmel. Günün bu kısmında artık iyice yorulmuş ama bir yandan da çok keyif almıştım. Böyle günlerde insan fark etmeden çok fazla yürüyor, çok fazla mağazaya giriyor, sürekli bir şeylere bakıyor. Akşam olunca yorgunluk çöküyor ama videoya dönüp bakınca en keyifli günler genelde hep bunlar oluyor. Sonrasında tabii ki yine Olive uğradık. Burası oldukça büyük bir mağazaydı ve neredeyse aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir yerdi. Ve artık otelimize dönüyoruz. Ama açıkçası burayı o kadar sevdik ki yarın tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Yani Seongsu bizim için bitmedi. Sadece bugünkü kısmı burada kapanmış oldu. Bana destek olmak için beğenebilir, yorum bırakabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki durakta görüşmek üzere.